Kış aylarında çocuklarda soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolları enfeksiyonları oldukça sık görülüyor. Bu hastalıklarda ebeveynlerin en büyük endişelerinden biri yüksek ateş oluyor. Özellikle enfeksiyon hastalıklarında sık görülen bir belirti olan yüksek ateş aslında çocuklar için zararlı değil, tam aksine yararlı. Zira ateş vücudun enfeksiyon etkeniyle savaşmasını kolaylaştıran bir savunma mekanizmasıdır. Bu nedenle çocuklarda ateşi hemen düşürmeye çalışmak gereksizdir. Ancak çocuk ateşli dönemde kendini kötü hissediyorsa ve halsizse doktorunuzun önereceği ateş düşürücü ilaçlarla daha iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Çocukların ateşi yükseldiğinde bebeğinlerin doğru müdahalede bulunmaları da büyük önem taşıyor. Aksi halde hipotermiden ilaç zehirlenmesine kadar pek çok sorun gelişebilir. Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doktor öğretim üyesi Tarkan İkizoğlu, yüksek ateşte kaçınmanız gereken 7 hatalı alışkanlığı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Yüksek ateşte hemen ilaç vermek yanlıştır. Doğrusu, ateş çocuğunuz tarafından iyi tolere ediliyorsa hemen ilaç vermeniz gerekmiyor. Eğer bir enfeksiyon söz konusuysa ateşi düşürmek sorunu daha çabuk çözmüyor. Nedeni ortadan kaldırmıyor. Ateşi çok yüksek değilse ve çocuğunuz kendini kötü hissetmiyorsa üzerini soyup ılık bir duş aldırabilirsiniz. Eğer kendini iyi hissetmiyorsa dozlarına ve dozlar arasındaki sürelere dikkat ederek ateş düşürücü ilaç vermeniz ise önem taşıyor. İlaç kullanımına rağmen ateş 72 saat boyunca düşmemişse mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor. Yüksek ateşte yeterince su vermemek yanlıştır. Doğrusu, doktor öğretim üyesi Tarkan İkizoğlu, yüksek ateşte çocuklara düzenli olarak sıvı verilmesi gerektiğinin çok önemli olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti. Susuz kalmayı engellemek hayati bir öneme sahiptir. Zira hem ateşe karşı direnç hem de bağışıklık sisteminin etkin çalışmalarında sıvı dengesi kilit rol üstlenmektedir. Bu nedenle çocuğunuz istemese bile ona bol bol sıvı vermeyi ihmal etmeyin. Üşüyor diye odanın ısısını yükseltmek yanlıştır. Doğrusu, ortam ısısı yüksek olduğunda çocuğun ateşi daha hızlı yükseliyor. Dolayısıyla ortam sıcaklığının sabit ve 18 ila 20 derece aralığında kalması gerekiyor. Ayrıca ateşli çocuğun hava ihtiyacı artıyor. Bu nedenle konforlu bir solunum için havanın çok nemli veya kuru olmaması gerekiyor. Odasını düzenli olarak havalandırmanız da mikropların ortamdan uzaklaşmasını sağlıyor. Çocuğun üzerini örtmek yanlıştır. Doğrusu, ateşi yükseldiğinde çocuğunuzun üzerini örtmeyin. Üşüme hissini azaltmak için vücut ısısını yükseltmeyecek incelikte ve pamuklu giysi veya örtü tercih edin. Zira küçük bebekler, özellikle yeni doğanlar, sıcak ortamlarda fazla kalın giydirildiklerinde vücut ısılarını dengeleyemeyebildikleri için ateşleri çıkabiliyor. Bu yüzden ateşlendiklerinde fazla kalın giydirmemek ve üzerlerini örtmemek gerekiyor. Ancak vücut ısısının fazla düşmesine ve üşümesine yol açacağı için ateşi takip etmeli ve düştüğünde uygun giysiler giydirmelisiniz. Yüksek ateşte soğuk suda yıkamak yanlıştır. Doğrusu, ateşin yükselme evresinde üşüyen çocuğu soğuk suda yıkamak kendisini daha kötü hissetmesine neden olacağı için önerilmiyor. Ateş düşürücü ilaca rağmen vücut ısısı düşmüyorsa ılık suyla duş aldırmanız ilacın etken hızını artıracaktır. Yüksek ateşte kolonya ve sirkeli suyla olmak yanlıştır. Sirke gibi asidik içerikli sıvıların veya alkolün uçucu özelliği nedeniyle buharlaştırmayı artırarak ateşi düşüreceği düşünülüyor. Ancak yapılan çalışmalarda bu tür sıvıların hiçbir olumlu etkisi gösterilmemiştir. Aksine deriden emildikleri takdirde çocuklarda zehirlenme bulgularına yol açabiliyor. Yüksek ateşte buz ve buz torbaları uygulamak yanlıştır. Doktor öğretim üyesi Tarkan İkizoğlu, enfeksiyona bağlı gelişen yüksek ateşte buz ve buz torbaları uygulamasının kesinlikle önerilmediği uyarısında bulunarak şöyle devam etti. Bu tür işlemler çocuğun üşüme duygusunu artırmasının yanı sıra vücudun ısıtma mekanizmalarını daha güçlü çalıştırarak ateşin daha da yükselmesine neden olabilir.